Evet, nereye gezelim bugün? Şimdi yasaklar da var. Bunda. Zeytineli, Çeşme, oraya kadar gidemeyiz ya. Bak şimdi var ya, İstanbul'a bile gidemiyoruz. Yasak artık İstanbul'a gitmemiz. O zaman ne yapalım? Nereye gidiyoruz? Gemzeye. Annesi. O zaman 12 yıldır çalıştığım ve yaşadığım Gebze'yi gezelim. Etkinlik başlasın. Cep kitapçığımı koyduğum yeri bakalım dakikasını ve saniyesini ilk belirtecek takipçimize kitabımızı hediye edelim. Kitaphane kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Akar. Bugün Gebze'yi gezeceğiz. 2008 yılında Çayırova'da göreve başladım. 3 yıl sonra da Gebze'ye geçtim. Ve ortalama Çayırova'da Gebze'yi toplarsak tam 12 yıldır Gebze'deyim. 13. yılımı da doldurmaya az kaldı. 12 yıldır yaşadığım bu şehri size anlatacağım. İlk önce Eskihisar'dan başlayacağız. Gebzelilerin en çok uğradığı mekanın başında Eskihisar gelir. Denize kıyısı olması, onun yanında yine kafeleri, restoranları, dinlenme ve eğlence alanlarıyla Eskihisar her zaman favoridir. Eskihisar Çeşmesi'ni görüyorsunuz. Eskihisar Çeşmesi 1775 yılında Ahmet Ağa adlı bir kişi tarafından yaptırılmış. Kemençe eşliğinde size güzel bir sunum yapmaya çalışıyorum. Allah çorap örmedim, ayağıma giymedim. Senin kadar yakışıklı bu alemde görmedim. Bu alemde görmedim. Senin gibi karizmatik giyinen bu alemde görmedim. Bu alemde görmedim. Bütün kesemin dibi kadifedir kadife. Seni bu halla koyan orta boylu Hanife. Orta boylu. İsim neydi abi? Cem. Kemençeci Salih Bay Cem'e türkü yakıyor. Gidi bizim Cem arkadaşım, kemençiye bakıyor, kemençiye bakıyor. Kemençeci Salih Bay ne gaydeler yakıyor. Cem şimdi buraya 20 kağıt takıyor. Eskihisar Çeşmesi'nin hemen önünden Osman Hamdi Bey Müzesi'ne girebilirsiniz. Arkamda müzenin bir kısmını görüyorsunuz. Şimdi içeri girelim ve bakalım. Şimdi girdiğim bölüm kapalı. Osman Hamdi Bey'in evine doğru gideyim. Osman Hamdi Bey'in evi 3 bölümden oluşuyor. Resimhane, müştemelat ve kayıkhane. Ama müştemelata biraz önce girdim, oraya giremiyoruz. Aynı zamanda biz Osman Hamdi Bey'i ressam olarak da biliyoruz. Paha biçilemeyen tabloları ile ressam Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının kilometre taşlarından birisi. Osman Hamdi Bey'in evini birçok kere gezdim. Ama şansa bakın ki tam videoya çekeceğim, kapalı. Restorasyonda olduğundan dolayı Osman Hamdi Bey'in evini ziyaret edemiyoruz. Osman Hamdi Bey Müzesi aynı zamanda içerisinde evi de yer almaktadır. Türk müzecisi ve ressamı Osman Hamdi Bey tarafından yaptırılmış. Planları bizzat kendisi tarafından çizilmiştir. 1884 tarihinde bu ev yapılmış. Osman Hamdi Bey bu evini planlarken bütün malzemeleri Fransa'dan getirmiş. Hem geleneksel mimari Türk tarzı, aynı zamanda Fransız mimari tarzı da etkisini gösteriyor evde. Osman Hamdi Bey'in bahçesinde biraz şöyle turlayalım. Çok geniş bir araziye kurulmuştur. 1883'te çıkardığı nizamname ile Anadolu'daki eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. Ondan dolayı ne kadar şükran duysak az. Osman Hamdi Bey'in ünlü tablolarını çoğumuz biliyoruz. KPSS sorusu olarak da karşımıza çıkıyor. Silah taciri, kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in ünlü tablolarıdır ve bunlara paha biçilemiyor. Peki bu evde kimler kaldı? Bu evde İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı döneminde kalmış. 1933 yılında da Mustafa Kemal Atatürk Osman Hamdi Bey'in evinde kalmış. Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucusudur. Tarihe ve arkeolojiye çok meraklı olunca ister istemez Osman Hamdi Bey ile ilgili birçok bilgi veriyorum, paylaşıyorum.
biraz da istemsiz oluyor. Çünkü paylaştıkça da mutlu oluyorum. İki önemli keşfi var. Birincisi Adıyaman'da hemen aklımıza gelen Nemrut yani Komagene Krallığı. İkincisi ise Lübnan'da yaptığı çalışmalar sırasında kazılarda İskender Lahideli'nde bulunmuştur. Eskihisar sahilde benim çok takıldığım bir yer. Özellikle yazın burada adım atacak yer bulamıyorsunuz. Eskihisar Gebze'nin en eski köylerinden birisidir. Eskihisar'da bundan 100 yıl önce bağ bozumu şenlikleri yapılmış. Ama artık bağ bozumu şenlikleri yok. Aynı şekilde bağ bozumu da kalmamış. 12 yıldır Gebze'deyim, bu 13. yılım olmak üzere ve ilk kez Eskihisar Kalesi'ne gideceğim. Önceden niye girmedin? Hiç mi merak etmedin? O kadar geziyorsun, tarihten, arkeolojiden bahsediyorsun kitaphanın. Vallahi bilmiyorum yani girmedik. Hep ayağımın altında diye bugüne kadar demek bekletmişim. Hadi içeri girelim. Tahminlere göre Eskihisar Kalesi Bizanslar tarafından Eskihisar Limanı'nı korumak için yapılmış. Yapılış tarihi kaynaklarda geçmiyor. Eskihisar Kalesi de kapalı. Onun için ne yapmak lazım? Yazın gelmek lazım. Yazın kale genellikle açık oluyor. Kalenin içine giremedik. Madem bize kalenin etrafında dolaşalım dedik. Söyle oğlum, ne buldun bakalım? Bir dakika buldum. Ne böceği? Şarkısını söyle bakalım. Otur. Bir dakika. Sana. Ay Göstersene mi bu böceğini bize? Şimdi Gebze Çarşı'ya doğru yol alalım. Gebze Çarşı'da anlatılacak neler var? Tabii ki Gebze tarihi dokusu büyük oranda tarih olmuş. Ama bugün ayakta kalan tarihi eserleri ve tarihi mekanları görmeye gideceğiz. Macera arayanlar Gebze Eskihisar'a gelebilir. Hemen Macera Parkı da Eskihisar'da yer almakta. Tarihi bir eser olduğunu bilmediğim Gebze Namazgah Çeşmesi de buradaymış. Şu arkada da Renault otoservisi vardı. Şimdi bakayım, gözükmüyor. 1999 model, sonra 2000 model Renault Clio araçlarım vardı. Bu araçları tamir için de hep buradaki yere gelirdim. Ama bu çeşmeyi de hiç bilmezdim böyle tarihi olduğunu. Restore etmişler, yepyeni yapmışlar. 1773 yılında yapılmış. Kent meydanında Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin ilk akıncılarındanmış. 1385 yılında vefat ettikten sonra türbesi buraya inşa edilmiş ve defnedilmiş. Türbenin kitabesi 1948'de Gebze'de bir ilkokula kaldırılmıştır. Ancak kitabe oradan çalınmıştır ve bir daha da bulunamamıştır. İşin ilginç yanı bu türbenin mimarı Rum'dur. Belgelerde ve kaynaklarda Rum usta Stephanos tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Bu da 1940'lı yıllarda restore edilmiş hali. Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne girelim. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin avlusundayım. Burada da neler vardı? Medrese, Darüşşifa, kervansaray, cami, imarethane, aşevi gibi çok amaçlı yapılmış bir külliye. Peki Çoban Mustafa Paşa kim? Çoban Mustafa Paşa henüz bir çoban iken Yavuz Sultan Selim'le beraber Mısır seferine katıldı. En büyük talihi ise, istikbal kapısı ise Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlenmesidir. Bu devasa ve geometrik düzene sahip caminin ve külliyenin mimarı sizce kim? Tabii ki Mimar Sinan. Bu cami ve külliye de sadece Mimar Sinan usta olarak çalışmamıştır. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri yenmesiyle beraber Mısır'dan getirdiği
mimarlar ve ustalar da bu camide çalışmıştı. Çoban Mustafa Paşa Gebze'de neden böylesine büyük bir külliye inşa etmiştir? Çünkü burası bir menzil külliyesidir. Yani yol üstünde bulunan bir külliyedir. Anadolu'ya ve İran'a giden kervanlar, batıdaki ülkelerden yola çıkan hacılar ve doğuya yapılan seferlerde Gebze menzil üzerinde, yol üzerinde bulunuluyordu. On binlerce askerin ihtiyacına cevap verebilecek bir şekilde dizayn edilmiş bu arkamda gördüğünüz küçük kapıların çoğu konaklama amacıyla yapılmış olan odalardı. Bunun yanında paşaların ve padişahın da konakladıkları odalar bulunuyordu. Gel Atay, al onu, oyuncağını al gidelim. Gebze'de hemen Çoban Mustafa Paşa Camisi'nin olduğu bölgede kaldım. Evimi de arkada görüyorsunuz hemen. Orhan Giyim'in üstü. Bekarken burada kaldım. 3-4 yıl boyunca bu evde kaldım. Valla tam üniversite hayatı gibiydi ya. Ama bu evdeki en kötü anım, hatıram Gebze Harem minibüsleri. Saat 5'te Gebze Harem minibüsleri çalışmaya başlar ve ondan sonra bütün uykum bölünürdü. Uykum da çok hafif olduğundan dolayı benim için burası sabahları tam bir işkencehane gibiydi. Yıllardır bu meydandan gidip geliyorum. Yani değişen ne var diye sorarsanız 12 yılda değişen pek de bir şey olmadı bana göre. Zaten ne arıyorsam arayacağım fazla bir değişiklik de yok burada da. Şimdi Gebze çarşısındayız. Bakalım gençlik ne yapıyor, nasıl kopuyor görelim. Arkadaki bebeği görüyorsunuz, eğleniyor. Kendinden geçmiş bir şekilde kuyumculara bakıyor. Altın arıyor oğlum. Demek ki oğlum bu yaşta şimdiden başlamış. ...13 yıldır önünden geçiyordum. Çoban Mustafa Çeşmesi zannediyordum. Meğerse İbrahim Ağa Çeşmesi'ymiş. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın Ketudası yani Veziri İbrahim Paşa tarafından 1664 yılında yaptırılmış. Gebze Tarihi Çarşı Hamamı. Yanılmıyorsam bu Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin bir parçasıydı. Daha sonra buradaki parçalar birbirinden tamamen koparak bağımsız hale gelmiş. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde bulunan kütüphane bugün yıkılmıştır. Ve bu kütüphanede bulunan çok değerli kitaplar, el yazması, eserler de kayıptır. Tarihi su sarnıcı, restorasyon ve çevre düzenleme yapım işi varmış hemen yanında. Yani işte tarihi gibi gözükmüyor. İkinci Osmanlı Padişahı Sultan Orhan zamanında yapılmış olan Gebze'deki en eski Osmanlı camisidir. Sultan Orhan 1328 yılında bu camiyi yaptırmış. Arkamda da tarihi mezrahane hamam var. Covid kapsamında kapatıldı. Tarihi hamamlara da gidemiyordum artık. Covid'den dolayı içeriye almıyorlar. Ya bu sakallarım da sağa yayılıp duruyor. Düzeltemiyordum bir türlü şu maskeyi takınca. Yeme ve içme ile ilgili size çok fazla tavsiye edebileceğim bir yer yok. Ama baklavalarını çok beğendiğim Bekiroğlu var. Bekiroğlu'ndan baklavalarımızı da aldık. Hadi devam edelim. Gebze Tarihi Su Dolabı Ali Sultan Süleyman devrinde inşa edilmiş. Çoban Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan'ın kalfasına yaptırılmış. O zamanlar Gebze kentinin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş. Şimdi kapalı. Yine giremiyoruz. Yani böyle yerlere mutlaka bir tane görevli yerleştirilmeli. Neyse şimdi karşıya geçeyim de arabaya bineyim. Yapacak bir şey yok. Kimsenin bilmediği, merak da etmediği bir yere geldik. Demirciler Köyü'ne. Tabii köyde demek tam da olmuyor. Çünkü Gebze'nin köyleri bildiğiniz sanayi şehri gibi. Durmadan kamyonlar, tırlar, servis, minibüsleri geçiyor. Madem bundan bahsetmişken biraz yaşadığım kentin sanayisinden bahsedeyim. Gebze deyince aklınıza sanayi geliyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi
%93'ü dolu. 25.000 kişiye iş imkanı sağlıyor. Tam 173 tane firması var. İlk 500'de 7, ikinci 500'de ise 9 tane firması var. Yine büyük bir organize sanayisi var. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi. %98'i dolmuş durumda. 11.500 kişiye istihdam sağlıyor. 202 tane firma var. İlk 500'de 2 tane firma yer alıyor. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi var yine. %95'i dolmuş. 8.000 civarında insana istihdam sağlıyor ve tam 251 tane de firma var. Gebze Kimya Organize Sanayi Bölgesi var. Bunun da %97'si dolmuş. 1500'e yakın istihdam sağlıyor. 62 firma bulunuyor bu organize sanayi bölgesinde. İlk 500'de 4, ikinci 500'de de yine 4 tane firması var. Şimdi ben Demirciler Konağı'na geldim. Demirciler Konağı da Gebze'nin Demirciler Köyü'nde. Şimdi biraz önce önünden geçtim. Belki videomu izleyen birisi gelir ve der ki Gebze Demirciler Köyü'ne gelmişken bu konağa da uğrayalım. Ya kapıda zil de yok. Basayım içeriye gireyim. En azından bir görevli falan olsaydı iyi olurdu ama kimse yok. Köyü de biraz göstereyim arkadaşlar size. İşte Demirciler Köyü. Bu konak 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en başarılı örneği. Bu konağın içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup hocaya da böyle sağlam kalmış bir yapıyı bulmak artık imkansız. Gelir uğrarsınız buraya. Beni de anarsınız. Burası Bağdat yolu. Bütün yollar Roma'ya çıktığı gibi bütün yollar Bağdat'a da çıkıyordu. Aynı zamanda burası Osmanlı Devleti ve Batılı devletlerin doğuya doğru yaptıkları seferlerde kullandıkları yoldu. Geldik Hünkar Çeşmesi'ne. Bu da Hünkar Çayırı Köprüsü. 15. yüzyılda yapılmış. Eskiden buradan bir dere geçiyordu. Ama malum dere kurumuş. Artık su yok. Demek o zaman bayağı coşkun akıyormuş ki bu Hünkar Çayırı için bu köprü yapılmış. Evet, şöyle biraz Hünkar Çayırı'nı gezelim. Fatih Sultan Mehmet otağını buraya kuruyormuş. Doğuya doğru yapacağı seferlerde burayı dinlenme alanı olarak kullanıyormuş. Hünkar Çeşmesi Fatih Sultan Mehmet'in öldüğü noktada Fatih Sultan Mehmet'in anısına yaptırılmıştır. 4. Mehmet'in sadrazamlığından İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Boş, terk edilmiş bir fabrika bölgesi. Özel mülkiyettir, girilemez diye yazıyor. Bir gezinin daha sonra geldik. Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz ve daha çok yerleri dolaşacağız. Hoşça kalın.